Konuştuğum her şey cümle be cümle. İlk önce Türkçe, daha sonrasında İngilizce söyleyeceğim. Bu git artık cümledir. He likes ve he wants cümleleri tamamlanmış cümleler değil. Çünkü she bought a book. She bought a book. Where? From the bookstore. A book ve from the bookstore iki ayrı tamamlayıcıdır. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda cümle yapıları hakkında konuşacağız. Cümle yapılarından bağımsız cümle yapıları hakkında konuşacağız. Eğer talep görülürse, beğenilirse sonraki videoda bağımlı cümle yapılarından da konuşabiliriz. Bu bağımsız cümleler nedir? Basit cümleleri tamamlayıcılar, yani komplementler yoluyla nasıl genişlendirebiliriz, nasıl artırabiliriz, zenginleştirebiliriz? Bunun hakkında konuşacağız. Ve çok güzel bir video olacağına eminim. Çünkü güzel yanlarına bir de bu olacak ki konuştuğum her şeyi ilk önce Türkçe, daha sonra cümle be cümle. İlk önce Türkçe, daha sonrasında İngilizce söyleyeceğim. Bu yolla hem cümle yapılarını öğrenmiş olacaksınız hem de kelime dağarcığınız inkişaf etmiş olacaktır. Let's get started. Merhaba, ben Nigar. Kanalıma hoş geldiniz. Hello, I am Nigar. Welcome to my channel. Bu videoda İngilizce'de basit cümlelerden zor cümlelere nasıl geçebileceğimizi tamamlayıcılar yoluyla öğreneceğiz. In this video, we will learn how to transition from simple sentence to complex sentence in English using modifiers. İngilizce cümle yapılarını nasıl genişletebileceğini keşfedeceğiz. We will explore how English sentence structure can be expanded ve cümlelerimizi daha ayrıntılı hale getirmenin yollarını göreceğiz. And discover ways to make our sentence more detailed. İngilizce'de en basit cümleyi oluşturarak başlayalım. Let's start by creating the simple sentence in English. En basit İngilizce cümle nedir? What is the simplest English sentence? Bir cümlenin tamamlanmış olması için ne gereklidir? What is required a sentence to be complete? Yani bunları neden söylüyorum? Çünkü bir şey cümle demek için onun tamamlanması gerekiyor. Yani ondan sonra nokta koyabileyim. Mesela ben, bu bir cümle değildir. Biz ondan sonra nokta koyamayız. Git artık cümledir. Emir kipi cümlesi ama onun hakkında da konuşacağız. İngilizce cümlelerde bir fiil olması şarttır. English sentence must have a verb. En basit cümleler genellikle emir kipi cümlelerdir. English sentence must have a verb. The simplest sentences are usually imperative sentence. Imperative sentence ne demek? Emir kipi cümleleri. Örneğin, for example, dinle ya da git. Bu tür cümleler İngilizce'de tamamlanmış cümlelerdir. For example, listen or go. This type of sentence are complete sentence in English ve sadece bir kelime uzunluğundadır. Yani bir kelimeden ibarettir gibi söyleyeceğiz İngilizce. And consist of only one word in length, uzunluğunda. Dinle, git, ye, getir, götür. Bunlar aslında bir cümledir. Cümle olduğu için yani tamamlanmıştır. Tamamlandığı için ondan sonra biz nokta koyabiliriz. Evet, çok kısa bir cümle. Evet, ayrıntılı cümle değil ama yine bir cümledir. Ancak çoğu cümle bu kadar kısa olmayacaktır. Evet. However, most sentence will not be that short. Çoğu cümlede fiilden önce genellikle bir isim bulunur. In most sentences, there is usually a noun before the verb ve bu isim cümlenin öznesidir. And this noun is the subject of the sentence. Subject özne demek. Yani ne demek? İsim plus fiil. Yani noun plus verb. Örneğin, for example, o şarkı söyler. Nasıl söyleyebiliriz? Aslında Türkçe'de aynı şekilde o özne şarkı söyler. Fiil bu bir cümledir. Neden ibaret cümledir? Özne plus fiil. İngilizce'de aynı şey. She sings ya da he sings fark etmez. Onlar çalışırlar. They study. Biz çalışırız. We study. Fiiller farklı formlarda olabilir. Verbs
can be in different forms. Geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve sürekli zaman gibi. Verbs can be in different forms, such as past tense, present tense, future tense and continuous tense. Yani bu zamanlar cümle yapısını bozmaz. Bu cümleler belki çok ilginç gelmeyebilir. This sentence may not be very interesting. Ancak bu kadar kısa cümlelerle pek fazla şey ifade edemeyiz. Evet. But we can't express, ifade edemeyiz. We can express much with such short sentences. Cümlelerimizi daha zenginleştirmek için cümle sonuna, yani fiilden sonra cümle sonuna bazı ek ayrıntılar ekleyebiliriz. To enrich our sentences, enrich zenginleştirmek, rich zengin, enrich zenginleştirmek. To enrich our sentence, we can add additional details at the end. Örneğin, for example, o şarkı söyler. She sings. Ne artırabiliriz? Aslında bitti. Bu bir cümledir. Tamamlanmıştır. Ondan sonra nokta koyabiliriz. Ancak istersek genişletebiliriz. Bu o demek. İstersek genişletebiliriz. O yüzden biz burada komplimentlerden, yani tamamlayıcılardan kullanacağız. Yani tamamlayıcıları, komplimentleri de cümlelerde kullanacağız. She sings. How? Soru oluyor bizde. Soru yaranıyor. She sings. Nasıl okuyor? Nasıl şarkı söylüyor? Beautifully. Kendimiz soru sorduk, kendimiz cevap verdik. Artık bir basit cümleden sonra soru verdik. Soru yarandı ve soruya cevap çıktıysa cevap beautifully. Bu beautifully burada tamamlayıcıdır. Yani komplimenttir. Okay? Burasına dikkat. He dances. Where? In the park. Dikkat ettiniz mi? Kendimiz sorduk, kendimiz de cevap verdik. Yani soru oldu ve soruya cevap verebildik. Soru yarandı, soruya cevap verebildik. Deməli, soruya verdiğimiz cevap o tamamlayıcıdır, komplimenttir. Okay? He dances. Where? In the park. When? Bla bla bla. Böyle. For example, she sings beautifully. He dances in the park. Cümleye farklı kelimeler ekleyebiliriz. Yani soru soruyoruz, cevap veriyoruz. Soru soruyoruz, cevap veriyoruz. Bir cümleyi tamamlamak için önemli bir soru vardır. Bir cümle vardır. Ama tamamlamak istiyoruz. Diyoruz ya, cümledir. She sings. Ama istersek tamamlayabiliriz. Yani genişlendirebiliriz, o demek. Bir cümleyi tamamlamak için önemli bir soru vardır. Ne gelecek? Yani bundan sonra ne gelebilir? She sings. Bundan sonra ne gelebilir? There is an important question. To complete a sentence. What comes next? Örneğin, she sings. O şarkı söyler. Tamamlanmış bir cümledir. Ve bir nokta ile bitirilebilir. Nokta koyabiliriz. For example, she sings is a complete sentence and can be ended with a period. Ancak she likes. Buraya dikkat. She likes. O beğenir. He wants or she wants. O ister gibi cümleler tamamlanmış cümleler değildir. Neden? Bir düşünün. Neden? Düşüneceksiniz, burada özne vardır. She, he, likes, wants, fiil vardır. Neden tamamlanmış değil? Biz dedik ya, tamamlanmış olması için bir özne ve bir fiil olursa zaten tamamlanmış olabilir bu. Neden bu tamamlanmamıştır? Neden sizce? She likes veya he wants gibi cümleler tamamlanmış cümleler değildir. However, sentences like she likes or he wants aren't complete sentences. Neden tamamlanmamışlar? Çünkü bu cümlelerden sonra bir nesne veya tamamlayıcı bekleriz. Neden bekleriz? Bunda soru olabilir sizde. Why are they incomplete? Neden tamamlanmış değiller? Incomplete. Because we expect. Çünkü biz bekleriz. An object, bir obje or a complement after these sentences. Neden? Why? He likes ve he wants cümleleri tamamlanmış cümleler değil. Çünkü bunlar yardımcı fiillerdir. Evet, yardımcı fiillerdir. He likes and he wants aren't complete sentence because they are
auxiliary verbs. Auxiliary verbs. Okay? Yardımcı fiiller cümlədə ki, ana fiillə yardımcı olmaq üçün kullanılır. Aslında Azerbaycan dilində de böyle bir şey vardır. Türkçe bilmiyorum var mı yok mu, Azerbaycan dilində de böyle bir şey vardır. Auxiliary verb are used to assist the main verb in sentence. Yardımcı fiiller tek başlarına anlam ifade etmezler. Görüntü vardır ama tek başlarına anlam ifade etmezler. Auxiliary verb don't convey meaning on their own. Meaning on their own. Cümlenin geri kalanıyla birlikte kullanılırlar. They are used in conjunction with the rest of the sentence. Örneğin, for example, he likes what? He likes chocolate. O çikolatayı sever. Burada aslında çikolata tamamlayıcı değildir. Yani dedik ya, tamamlayıcı cümleye birleştirilmelidir. He likes zaten cümle değildir. Öyle düşünün. He likes chocolate. He wants to go home. Burada he wants cümle değildir. Ama he wants to go bir cümledir. But soru yaranabilir. He wants to go where? Home. Ama buradaki home tamamlayıcı olabilir. Yani burada ne anlıyoruz? Tamamlayıcılar aslında ne yapıyor? Yeni bir cümle yaratmıyor. Sadece olan bir cümleye ek bilgi sağlıyor. Tamamlayıcılar cümleye ek bilgi sağlar. Fiilden sonra gelir ve ek bilgi sağlar. Complements provide, complements tamamlayıcılar provide sağlar. Additional information ek bilgi to the sentence cümleye. Bir cümledeki tamamlayıcılar cümlenin anlamını genişletir ve ayrıntıları belirtir. Complements expand the meaning of the sentence and provide details. Provide details yani ayrıntıları belirtir. Örneğin, for example, onlar futbol oynarlar. Böyle bir cümle. İngilizce nasıl söyleyebiliriz? They play. Okay? They özne, play fiil. Olduğu için bu bir cümledir. Bitmiş olabilir. Nokta koyabiliriz. Ancak istersek genişletebiliriz. Zenginleştirebiliriz. Genişletmek, zenginleştirmek için ne kullanıyoruz? Tamamlayıcılar yani komplementler. They komplementlerin olması için ne olmalı? Kendimize soru sormalıyız. Ondan sonra ne gelebilir? What comes next? Okay? Soru soruyoruz. They play what? Onlar ne oynuyor? Football. They play football. Şimdi yeniden soru olabilir. They play football. When? Ne zaman? Every weekend. Dikkat ettiniz mi? Burada football ayrıca da every weekend iki ayrı tamamlayıcıdır. Bu cümlede every weekend tamamlayıcısı cümlenin zaman dilimini belirtir. Ne zaman diye soru sorduk ya, every weekend. Ve daha spesifik bir bilgi sağlar. In this sentence, the complement every weekend specifies the time frame of the sentence and provides more specific information. Başka bir örnek olarak, she bought, o aldı. Neye? Soru sorabilirsiniz. Neye? Çok şey olabilir ama burada kitap. She bought a book. A book burada isim. Bu burada tamamlayıcıdır. Çünkü she bought bitebilir. Nokta koyabiliriz ama genişletmek için soru soruyoruz. She bought a book. Where? From the bookstore. Burada book, a book ve from the bookstore iki ayrı tamamlayıcıdır. Burada from the bookstore tamamlayıcısı kitabın nereden satın alındığını belirtir. Bu tamamlayıcı sayesinde cümlenin olayın gerçekleştiği yer hakkında daha fazla bilgi veririz. Dedik ya, tamamlayıcılar aslında olan bir cümleye ek bilgi sağlar. Daha fazla bilgi verir. Daha da zenginleştirir. Okay? Here the complement from the bookstore indicates where the book was purchased. Purchased satın almak demek. Buy sinonimi. This complement provides more information about the location. Yer hakkında daha çok bilgi sağlar. Provides more information about the location of the event in the sentence. Tamamlayıcılar cümleye çeşitli bilgiler ekleyebilir. Complements can add
various piece of information to the sentence. Burada various different manasında various. Complements can add various piece of information to the sentence. Bunlar zaman, yer, neden, amaç, şekil, miktar ve daha fazlası olabilir. These can include time, place, reason, purpose, manner, quantity and more. Tamamlayıcılar farklı yapılarla da kullanılabilir. Complements can also be used with different structure. Örneğin, sıfatlar tamamlayıcı olarak kullanılabilir. Bununla ilgili de ayrıca bir videom olabilir. Sıfatlarla, zarflarla ilgili. Yani onların sıfat ve zarfların tamamlayıcılarla ilgili. Böyle bir video isterseniz yapabilirim. Bu videonu beğenilse, sevilse onu da yapabilirim. Tamamlayıcılar farklı yapılarla da kullanılabilir. Complements can also be used with different structures. Örneğin, for example, sıfatlar tamamlayıcı olarak kullanılabilir. Adjectives can be used as complements. Tamamlayıcı olarak as complements. Burada as olarak gibi. She is wearing. O giyinmiştir. She is wearing. Veyahut o giyiyor. What a red dress. Aslında burada böyle bir şey. She is wearing what dress. Nasıl dress? A red dress. Okay. Buradaki a red dress. Buradaki a red sıfat. Yani tamamlayıcıdır. Red sıfatı tamamlayıcıdır ve elbisenin rengini belirtir. Aslında burada she's wearing a red dress. Buradaki elbiseyi giyindiğini bildik ama elbise hakkında daha geniş, daha zengin bir məlumat verdi, informasiya verdi ki bize dress yani elbise red yani kırmızı rengindedir. Bu aslında tamamlayıcıdır. Dedik ya tamamlayıcı ek bilgi sağlar. In the sentence, she is wearing a red dress. The adjective red is a complement that specifies the color of red dress. Tamamlayıcıları kullanarak İngilizce cümlelerimizi daha zengin ve ayrıntılı hale getirebiliriz. By using complements, we can make our English sentence richer and more detailed. Bu, iletişimimizi geliştirmemize ve daha etkili bir şekilde düşüncelerimize ifade etmemize yardımcı olur. This helps us improve our communication and express our thought more effectively. Umarım bu video İngilizce cümle yapılarını geliştirmenize yardımcı olur. I hope this video helps you improve your English sentence structure. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. See you in the next video. Goodbye. Videonu beğenmeyi unutmayın. Beğenirseniz daha çok videolar gelebilir. Bye.